Merhaba, ben Kerem. Dairenin bu bölümdeki konuğu benim. Reklamcıyım, mesleğim reklamcılık. Bu ev Sarıyer'de bir yalı dairesi. 4 katlı bir yer aslında. Ben alt 2 katında oturuyorum. Tabii en büyük avantajı hemen evin önünden İstanbul Boğazı'nı çok yakından görme fırsatım var. Yani sabah uyanıp denize girmek gibi bir ömrümde ilk defa bir lüks yaşadım. Hani bu böyle genelde yazlıklarda olan hikaye. İstanbul'da böyle bir şey yaşadım. Şimdi tabii yalı dairesi deyince insanın aklına bu eski Türk filmlerinde olurdu ya böyle ahşaptan böyle 5 katlı, 3 katlı her neyse öyle bir köşkvari bir şeyler akla geliyor. Öyle bir yer değil, öyle hayal etmeyin. Bir apartman gibi gözüküyor. Fakat zannediyorum deniz kenarında olduğu için bunların tamamına yalı ismi yakıştırılıyor. Burası şu an olduğumuz bölüm bu binanın aslında kayıkhanesinin olduğu yermiş çok eskiden. Şu anda oturduğum yerde belki bundan 60-70 sene önce kayıklar vardı. Suyun içinde olan bir bölümdü. Fakat doldurulmuş ve aralar katlar örülerek gene yıllar evvel buradan da böyle bir 2 kat daha çıkartılmış. Benim evimin ucundan şöyle bir sahile baktığınız zaman zaten o tatlı, naif balıkçı kasabası görüntüsünü çok net bir şekilde görüyorsunuz. Hala o doku, hala o izler yaşıyor. Burası evin salonu. Böyle bir L koltuk koydum buraya ve televizyon benim için önemli bir unsur. Reklamcı olduğum için çok fazla bu medya ile alakalı zaman geçirmek durumundayım. O yüzden evde böyle biraz devasa bir televizyon var. Evde gördüğünüz çoğu şey hep benim böyle işte marangozuma yaptırdığım, kendi tariflediğim eşyalar. Biraz meraklıyım böyle şeylere. Yani böyle gidip bir yerden satın almaktansa hep böyle kendi kafamda hayal ettiğim şeyleri çizip yaptırma konusunda bir hevesim var. Burada da işte televizyon ünitesinden tutun da işte şu orta sehpaya kadar bütün bunların her birini böyle işte marangozumla oturup çalışıp yaptık. Bu alanı biraz böyle sıkışık tutmaya çalıştım. Çünkü bence alanlarda mesafeler böyle araları açıldıkça işin samimiyeti yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Aydınlatmaya çok önem veriyorum. Bence aydınlatma gerçekten bir evin ruhunu belirleyen şey. Dolayısıyla bütün bu aydınlatmalarda bayağı vakit harcadım. Bazı aydınlatmalar gene satılan aydınlatmalar değil. Aplikler göreceksiniz evin içinde bir ahşap bir el. Ressamların bu model almak için kullandığı bir statüden bahsediyorum. O ahşap elin ucundan sarkan bir kablo ve ucunda bir takım ampuller. Bunlar da gene aslında benim gidip böyle anlatarak, tarifleyerek yaptırdığım şeyler. Bu rafların üstüne de böyle elimin şu mesafeden rahatlıkla gidebileceği ve hani okumakta olduğum ya da okumaya heves ettiğim, sıraladığım hani bunu okuyacağım bundan sonra diye sıraladığım bütün kitapları aslında buraya dizdim. Burası bitince bunları yukarı çıkartıyorum, yukarıdan yeni kitaplar aşağı indiriyorum. Bazı değerli, önemli kitaplarım var. Bazı imzalı kitaplar var. Yani Can Yücel'in, Rıfat Ilgaz'ın direkt bana imzaladığı, Özdemir Asaf'ın bir kitabı var. Kendi matbaasındaki ilk baskı. Gene Sabahattin Ali'nin, Kuyucaklı Yusuf ve Kürk Mantolu Madonna'nın çok eski baskıları var. Çünkü onları kütüphaneye koyduğunuz zaman sadece ince sırtlarından ibaret oluyorlar. Ama burada böyle yüzlerini göstermek adına yan yana normalde böyle hani televizyon kumandalarının konduğu yeri ben birazcık daha böyle kitapları koyarak orada bir sergi alanı yaratarak değerlendirmeye çalıştım.
burası dediğim gibi bir yalı dairesi olduğu için ve denize çok yakın olduğu için bir nem problemi tabii ki yaşıyor. Bu nem problemi de böyle zeminlerde, böyle yerlerde kullanılması olası olan ahşap kaplama, işte laminat, lamine, her neyse, bütün bu tür şeylerde bir nemden kaynaklı bozulmalara yol açıyor. Bunu da bildiğim için hiç öyle şeylere girmedim. Bildiğiniz brüt beton, yani betonu döktük. Üstüne de bir taş cilası yaptık. Fakat gene bir patlama, çatlama, minik minik çatlaklar oluştu. Ama onları da seviyorum, yani böyle bir hatasız duran şeyleri sevmiyorum. Bitkilere tabii bu arada çok önem veriyorum. Yazın bir 2-3 ay evde değildim. Ricayla böyle hani haftada bir eve birilerini yollayıp böyle hani sulattım çiçekleri falan. Bir geldim, gerçekten yani hani önüne geçilemez bir hal almış durumda. Böyle bir dinozorlar çağından kalma yaprak boyutlarına doğru gitmiş bir deve tabanım var. Endüstriyel renkler kullanmamaya çalıştım. Dolayısıyla evdeki hakimiyet, toprak ve yeşillik tabiata uygun şekilde dizayn etmeye çalıştım. Evet, burası evin yemek odası. Çok iyi bir marangozum var. Kendisi Sapanca'da yaşıyor bu arada. Ve Celal abi, ona da buradan bir selam söyleyeyim. Celal abiyle oturduk, bayağı böyle bir uğraştık. Celal abi de nefis bir işçilik çıkarttı. Böyle bir yemek masası ortaya çıktı. Sandalyeler, Vivense'den almıştım bu sandalyeleri de. İki renk kullandım, bir beyaz bir siyah. Başlara siyah koydum. Yanlarda beyaz renkli sandalyeler var. Sanatla çok içli dışlıyım, çok seviyorum. Böyle bayağı bir topladığım tablolar var. Şu anda gördüğünüz tablolar işte bu bir Erkut Terliksiz, bu Ekin Su Koç. Şurada gördüğünüz iki tane parça Sedat Girgin ve uçtakiler de gene Erkut'a ait eserler. En heyecanlandığım şeyi söyleyeyim. Bu sarmaşık, şu en dipteki bitki, o böyle duvara doğru yürümeye başladı. Sarmaşıkla şu bölümün kaplanması gibi bir hayalim var. Bu beton zeminlerin üzerine gene toprak renklerde işte bazı kilimler koydum. Burada böyle bir patchwork kilim var. Aralarında böyle minik, annem ne zaman eve gelse eğilip almaya çalıştığı minik turuncu şeyler var. Onları böyle yere düşmüş bir şeyler zannediyor. Onlar bence bir şekilde hemen arkasında duran Erkut'un tablosuyla bir uyum sağlıyorlar. Burada Başak Burcu manyaklığım olduğu için böyle şeylere önem verdiğimin altını çizmek istiyorum. Sütunlar da bu normal bildiğiniz kiriş sütunlar aslında. Çıta çaktım üstlerine. Yani bir çıtadan böyle bir form oluşturdum. Bir şekilde bu düz sütun olmaktan çıktı. Ve göze de biraz daha hitap etmeye başladı bence. Evin tam bu bölümünde Dyson'ın Hot and Cool hava temizleyicisi var. Bu şöyle çok faydalı bir ürün benim için özellikle. Şimdi tam bu tarafta mutfak, bu tarafta oturma alanı ve yemek alanı var. İşte evde çok fazla bitki var, işte ne bileyim mumlar yanıyor, bir şeyler oluyor. Yani böyle bir havaya zarar veren, havayı kirleten her türlü şeyi otomatik olarak algılayıp kendi kendine bir hava temizleme işlemine geçiyor. İstersek sıcak hava da sürekli veriyor, istersek serin hava da sürekli veriyor. Fakat iki işlemi de yaparken bir yandan da havayı temizliyor ve hava kalitesini olması gerektiği noktaya taşıyor. Bir mobil uygulaması var. Oradan cep telefonundan istediğim yerden, istediğim şekilde
Bu cihazı açabiliyorum, kapatabiliyorum. İşte ısı ayarı ya da soğutma ayarı girebiliyorum. Aktif karbon ve HEPA filtresi var. Filtrenin ne zaman değişmesi gerektiği ya da işte kirlendi mi, kirlenmedi mi, değişim zamanı geldi mi, bütün bunları da aslında o aplikasyon üstünden, mobil cihaz üzerinden takip edebiliyorsunuz. Bu evin en önemli bölgesine geliyoruz. Şu gözlüğü alacağım. Güzel güneş var bugün. Şimdi bu aslında buranın böyle bir minik, ufak bir bahçesi. Buradan böyle bir alana çıkıyoruz. Bu alanda da bir ufak bir masam var. Bazı akşamlar burada öyle bir güzel yemekler yiyoruz ufak gruplarla. Burada da böyle bir oturma alanı mevcut. Bu da zaten neredeyse bütün yazı geçirdiğim bir alan diyebilirim. Bahsetmiştim, burası böyle bir balıkçı kasabası aslında, bir sahil kasabası. Yani şöyle baktığımız zaman genelde güneş oradan batıyor ve öyle bir ters ışıkta gökyüzünde sürekli martılar, gerçekten rüya gibi bir ortam oluyor burada. Bu sahilin de şöyle bir ufak kavisi var. Aslında Karadeniz'den Marmara'ya doğru olan Boğaz geçişi hemen şurası. Buradan zaten artık şurası 3. köprü ve arkasından da zaten Karadeniz'e açılıyor. O yüzden burada tam olarak bu mevsimde bütün balıkçılar bu boğazda profesyonel büyük balık tekneleriyle sabaha kadar burada bir balık sezonu açılıyor. O da şu anda tam bu sezonun ortasındayız. Yani sabaha kadar burada tekneler yoğunlukla boğaz girişi olduğu için burada balık avlıyorlar. Onun da muhteşem bir görüntüsü var çünkü yüzlerce martı o teknelerin üzerinde olağanüstü bir görüntü oluşturuyor burada o saatlerde. Burası da mutfak. Şu arkada gördüğünüz dolaplar aslında hepimizin en çok sokaklarda gördüğü, böyle inşaatları kapatmak için hemen böyle arka arkaya koydukları OSB denilen malzemeden yapıldı. Üzerindeki doku, üstüne bir cila attığınız zaman burada da gördüğünüz gibi çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Garip bir şekilde hani böyle çam, meşe gibi ağaçların fiyatlarından çok çok daha aşağıda fiyatı olan bir malzeme. Çünkü tamamen paravan olarak kullanılan bir malzeme. Kulplar IKEA'da dahi satılan şeyler. Bunları da oradan aldım zaten. Bu altın rengini seçmemin sebebi gene OSB'deki temel sarı renkte bir uyum sağlasın diye. Mutfağı salondan ayıran bir paravan var. Şu üst iki camı, ilk sırayı renkli yaptım. O da gene evin dokusunu tamamlasın diye. Oradan giren ışık biraz da olsa buradaki mutfağın beyaz duvarına daha renkli bir takım yansımalara sebep oluyor. Mutfak ama evden ayrı değil. Yani bu brüt beton zemin mutfağa kadar zaten yerden uzanıyor. Evinin arkasında bir fayans alan var. Bu biliyorsunuz bütün evlerde, bütün mutfağın iç cephesi bu şeyle kaplanır, fayansla kaplanır. Silinsin, rahat temizlensin diye. Ben gene orada birazcık ezber bozma tarafına gittim. Burada sadece musluğu açtığımız zaman suyun sıçrama ihtimali olan yeri fayansla kaplayıp diğer yerleri duvar olarak bıraktım. Bu bölümde de aslında böyle bir
malt merakı başladı bende. O yüzden böyle bir single malt barı yaptım kendime burada. Gene böyle ortada ufak bir abajur var. Bu duvar zaten çok değer verdim. Mahmut abinin, Mahmut Karatoprağ'ın eserleriyle doldu. Burada bir antika bir daktilo var. Bu babamın hediyesidir. Üzerinde de çok tatlı bir not var. Ara sıra okur, gülerim hala. Onu doğru şekilde sergilemezsem geri alacağına dair minik bir tehdidi var babamın. Bu duvardaysa burası böyle bir beton blok duvar. Bu sağ tarafında duvarın bu yüzünde Hüseyin Arıcı, Mehmet Sinan Kur'an heykelleri ve bir eseri var Hüseyin Arıcı'nın. Ortada da Ramazan Can'ın bir eseri var. Bu taraftaysa 4 tane Abidin Dino var. Gene burada da Erkutların arasından şuradan üst kata doğru çıkıyoruz. Burası benim üst salon diye tabir ettiğim yer. Üst tarafı nasıl kullanmak lazım, nasıl değerlendirmek lazım diye aslında eve ilk geldiğimde çok düşündüm. Yani buraya bir koltuk koysam, burayı da böyle bir minik bir salon gibi yapsam, acaba burada oturur muyum, zaman geçirir miyim diye. Ondan sonra tabii şu gerçeğe kendimi inandırdım. Kerem sen buraya bir koltuk koysan da, işte ortaya bir sehpa koysan da hiçbir zaman burada oturmayacaksın aşağısı varken. Dolayısıyla burayı o anda böyle bir anda çevirme fikri geldi aklıma. Burası benim bir çalışma odam olsun. Çalışma için buraya çıkayım. İşte burada böyle bir ortaya bir masa koydum. Bunu da Vivense'den almıştım zamanında ve gerçekten böyle gördüğüm zaman acayip beğendiğim bir tasarımı vardı. Çok basit, kullanılan malzeme çok iyi, rengi çok iyi. Tam böyle kafamda hayal ettim yani genelde hep böyle işte marangozuma bir şeyler yaptırıyorum falan dedim ya. Bu hakikaten böyle hani kendim yaptırmışım kadar içimin rahat ettiği bir masa buldum ve direkt sipariş ettim. Çok ciddi bir süre profesyonel olarak müzikle uğraştım. Ve o yıllarda yani hakikaten bir grubumuz vardı. Birçok grubum oldu. Ama en son bugün hala anılarından zevkle bahsettiğim, hikayelerinden zevkle bahsettiğim ve hayatımda çok önemli ve büyük bir yeri olan Vega grubuyla ciddi bir süre birlikte çaldık. Bunları da yıllar evvel Ham Design'dan almıştım. Çok beğendiğim kitaplıklardı. Yan yana 6 taneyi koydum. Bunlar ayrı ayrı da evin belli yerlerine serpiştirilebilen tasarımlar. Ama ben böyle bir yan yana blok olarak kullandım ve bu duvarı tamamen böyle bir kitap duvarı haline çevirdim. Bir Zeki Müren çerçevesi var. O da Artist dergisinin orijinal kapağıdır. Onu da bir sahaftan almıştım. Hemen yanında bir Abidin Dino eseri var. Balıkçı eserin ismi. O da aslında bana biraz böyle babamla ben çok ufakken yazlığımızda sabahları böyle uyanıp balığa çıkardık. Sergisinde o parçayı görünce bir anda böyle hani çok kalbime dokundu. Hani o babam gibi gördüm onu bir anda. Böyle hani saldırarak aldım onu. O da evin böyle bence önemli bir yerinde, gözümün önünde duracak şekilde onu konumladım. Sedat'ın, sevgili Sedat Girgin'in bir eseri var. Şuradan şöyle bir yatak odasına doğru bir giriş var. Buradan da bir dışarı bir çıkış balkon. Balkon çok geniş bir balkon. Enine de geniş bir balkon. Burası da yatak odası. Bu odanın tabii en büyük özelliği sabah uyandığım zaman şöyle perdeyi açıyorum ve yani olağanüstü bir manzara
şahit oluyorum. Gene burada da bu odadaki eserler, 2 tane Erkut var yatağın başında ve yatağın karşısında. Birine yatarken birinde uyanır uyanmaz görüyorum. Ve yan duvarda da Sedat'ın 3 tane deseni var. Bu aslında eve geldiğimde bu duvar kapalıydı. Yan taraftan içeride bir ayna var. Aynanın olduğu yerden bir kapı buraya açılıyordu ve burası aslında ikinci bir odaydı, yan odaydı. Ben o duvarı ördüm, buradan kırdım ve bu içeriği tamamen bir giyinme odası yaptım. Yani ne kadar dağınıklık varsa, gene elimizden geldiği kadar toplu tutmaya çalışıyoruz ama ne kadar dağınıklık varsa ya da üstünden çıkartıp bir şeyleri bir yerlere fırlatacaksam bütün o hengameyi içeride yaşıyorum. Dolayısıyla burası her zaman istesem de istemesem de belli bir oranda sakin ve derli toplu kalmayı beceren bir mekan oluyor. Evet, burası da evin hol bölümü. Şu bölüm kapı, buradan giriyorsunuz. Buradan zaten merdivenlerden alt kata iniliyor. Burası evin banyosu. Burada gene bu OSB malzemeyi kullandım. Üstte gene brüt beton bir raf gibi yer var. Yuvarlak tatlı bir aynası var. Bu tarafta gene çok sade bir duş bölümü var. Burası aslında bundan ibaret, son derece sade bir banyo. İyi ki geldiniz. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum ziyaretiniz için. Hoşça kalın.